Yine çok sıcak bir Asunción gününden herkese merhaba. Şöyle bir tane marketin otoparkındayız. Yine Onur'la beraberiz. Merhaba, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi ya, ne olsun, yine çok beraberiz. Ya. Yeni bir videoda beraberiz. Yani. Evet, aşırı sıcak. Aşırı sıcak. Hatta market ve AVM'ye gezmeye bu yüzden bayılıyoruz çünkü klima var. Bak şimdi şu kapıdan geçme anı müthiş. Oo. Aşırı bir etki yapmadı bu sefer ama yine de iyiydi yani. Yine de iyi ya. Öyle. Saçların kötü mü? Yo, iyi. Kalkık değil mi? Yo iyi. Falan var ya. Yok gayet iyi. Şimdi burada Super Seis diye böyle bir marketler zinciri var Paraguay'da. Evet. Bu marketlerden birine geldik ve market fiyatları ile ilgili bir video çekeceğiz. Hocam burada asgari ücret ne kadar şu anda? Yani 450 dolar civarı. Şimdi yani. 3 milyon guaraniye yakın. Anladım. Yani onu da bir baştan söyleyelim de alım gücünü merak eden kişiler için bir kıyaslama şansları olsun. Böyle şimdi marketin giriş kısmındayız. Şuraya doğru ilerliyoruz. İnşallah kovulmadan, bir de telif yemeden bu videoyu tamamlayabilirsek. Kapatalım. Aynen. Tamamdır. Şimdi markete geldik. Şu anda makarna reyonundayız. Burada böyle makarna. Başka ne var? Başka da bir şey yok. Şurada noodle'lar var. Onların fiyatlarından başlayalım dedik. Öğrenci kardeşlerimiz için ve bizim gibi gezginler için. Evet. Yani Şimdi... noodle'lar 3000 guarani. Yani şöyle düşünsün. İnsanlar 3 ile çarpsınlar bu fiyatı. Türk lirasıyla anlamaları için. Mesela 3000 ise 9 lira. 4500 ise işte 11-12 lira. Anladım. 3 ile çarpsınlar. Hani binini çıkartsınlar. Evet. Direkt o lira çıkacak karşılarına zaten. Dolar olarak da işte 70 sent falan öyle bir şey denk geliyor hemen hemen. Dolar olarak da 70 sent. Hani ne bileyim, dolar olarak söylemesi biraz benim hep kafamı karıştırıyor. Şey için ben mesela Türkiye'de kur çok hızlı değişiyor ya Türk lirası olarak. Mesela şimdi bunu ben bugünkü kura göre fiyat söylediğim zaman mesela 50 sent. Yarın bir gün bir sene sonra bu videoyu izleyen biri diyecek ki 9 lira çok ucuzmuş ama aslında o kadar da ucuz değil. Mesela buraya geldiğinde bir bakacak, 9 lira değil. İşte Mücahit, ben senin tam aynen. Biraz yani. Ya küfür işitmemek için ben hep dolar bazında ilerliyorum genelde. Aynen, mantıklı. Mesela şu 2 dolara makarna mı olur anasını satayım? Üf, bu biraz pahalıymış. Bak mesela şu 4375, 1 dolar bile değil, 70 sent falan. Trabzon diye okumuyor musun? Har ben de öyle okudum ya, Trabzon. Trabzon. Bir de tam Las şivesiyle. Evet, Trabzon. Mesela 9950. Şu makarnanın fiyatına baksana. Üf. Abi, neredeyse 1.70 1.80 dolar falan. Şunlar da bak bunlar ucuzmuş bayağı. İndirimde ama şu anda. İkinciyi alırsan %50. İlki 1.5 dolar, ikincisi 50 sentten biraz fazla, 60-70 sent. Ama burada makarna mesela öyle öğrenci yemeği değil ha. Yani makarna bayağı böyle peynirli soslu yenilen bir şey. Bayağı İtalyan takılıyorlar yani. Böyle hazır soslar çok satılıyor. Ben de çok alıyorum bunlardan. İtalyan sos galiba. Öyle bir şey. Ben böyle işte 8500 guaraniye falan böyle Knorr'un bir makarnasını buldum. O zaten benim standart öğünüm yani. Bicilerden alıyorum. Peynir dediğimde parmesan. Evet, parmesan. Bayağı peynir. Meşhur yurt dışında. Abi şuna baksana, 23.500 diyor. Bu yani 3 dolardan fazla, 3,5 dolara yakın. Şuna bak, 46.900. Kaç dolar yapıyor abi? 8 dolar falan şu peynir, 200 gram. 7 kere 6 42, 7 kere 7 49. İşte 7-8 dolar arası bir şey. 6,5 dolar falan yapıyor ya. Çok Şöyle soslar var mesela, hazır sos. Buna işte isterseniz yine bir şey katabilirsiniz ama aslında bu hazır sos 1,5 dolar falan. Ben katıyorum genelde. Bunların tadı beni kesmiyor. Şu alkol reyonu var ya. Alkol reyonuna gidelim. Mesela altılı Heineken var. Altılı Heineken. Evet. 30 milim galiba bunlar. 30 mililitre. Evet, küçükler 33 51 bin guarani. 51 bin guarani. O da 8 dolar falan. Evet. 8 dolar civarı, 6 tanesi. Şöyle bunlar şarap mı oluyor, ne oluyor? Bira. Onların hepsi bira. Bira mı bunlar da? Litreli Aynen bak, biralar. kapağı falan. 14.500. 1 litresi abi 2 dolar. Biraların genelde şuraları bu kadar renkli olmuyor ya, o beni. Bak burada da biralar falan yine var. Aynen bak, bunlar mesela. Miller mesela 1.7. 1 litreli değil mi? Evet. Burada genelde evlere şöyle alıyorlar değil mi? Bunlardan çok alıyorlar. Bunlara şey diyorlar, ne diyorlardı ya? Latte mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Lata. Lata Evet, değil mi? teneke bira yani. Aynen. Lata böyle çoklu alıyorlar. Bunlar da işte ne kadar? 269 cc'lik.
ne kadar mesela bir örnek göstereceğim ama hiçbirinde de fiyat. Şu Ha, 3000 mesela bak, diyor. Tanesi kuku- olması lazım. Ha, bu, değil mi? tanesi 3000 guarani, yani tanesi abi şöyle söyleyeyim 50 cent falan. Şunlar 40.000 mesela. Kaçlıymış bu? Bayağı 1, 2, 3, 4 kuruş. 12 tanesi 40.000 guarani. O Yani da 12 tanesi abi ne kadar? 5 dolar falan. evet, 5 dolar falan. iyiymiş. 12 tane. İyi, güzel. Fiyat uygun. Pahalı değil. Bayağı Bu uygun da aslında. Patagonya var. Patagonya buranın böyle en güzel biralarından biri galiba, Arjantin değil mi? birası. 13.500, 2 dolara yakın 2 hemen. dolara yakın bir şey. Ama 1 litreliği hemen hemen. 1 litre yani. 730 mililitreymiş. 730. Şöyle Pilsen var. Buranın yine en bilindik markalarından Evet. biri galiba, değil mi? Pilsen Paragon 11.000 markası. guarani. 1,5 dolardan biraz fazla. 1,60, 1,70. falan. Genel olarak pahalı değil bira burada baktığında. Evet, genelde bayağı ucuz. Şurada şeyler var. Bu arada videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Onur da Videoyu beğenin. Onur'un da bir YouTube kanalı var. Burada Paraguay'daki yaşamla ilgili videoları var kanalında. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Burada şeyler, tekilalar var abi. 30.000 guarani mesela. 5 dolara şu 1 litre Şimdi tekila. 1 litrelik tekila 5 dolar. 5 dolar. Yani Türk Bedava. lirasıyla 150 lira falan. Oha, Türkiye'de kaç paradır bu? 400-500 liradan aşağı değil. 400-500 var. Bak sana şey Daha göstereyim. fazladır belki de. Johnny Walker, bu Black serisi, biraz daha sert Evet. olan seri. Harbi evet. Türkiye'de 500-600 lira. Evet. Burada 150-200 lira civarında. Nerede? Bir bakalım mı ona? Of, Şivas. Kaç? 12 yıllıkmış. 12 yıllık ama kaç litre bak? 4,5 litre. 1 milyon 40 bir- guarani. Yani 130 dolar falan. 130 dolar. Johnny Walker Black Label. Black Label aynen. Ha, bu. Bak mesela bu Black Label, gerçi bu 12 yıllık. Ha bak mesela Red Label, Johnny Walker'ın Red Label'ı 72.000 guarani, yani 200 lira falan yapıyor. Şu Oo. mesela Türkiye'de 400-500'ü vardır. Daha fazladır belki de. Bence daha O fazla. civarlarda ya. Ben Evet. bakmıştım bir kere. Double Black var mesela, 245.000 guarani, 700 lira falan yapıyor. Yani bu da kaç dolar yapıyor? 30 dolar falan yapıyor değil mi? Galiba. 30 dolar. Şu 600-700 lira falandı galiba Türkiye'de. Yanlış bilmiyorsam. Burada şeyler, kokteyller var. Yani kokteyl yapmak için işte likörler var. Kahve, çikolata mesela bu. Çikolata Evet. likörü. Kokonat. Yani çok ilginç şey, Türkiye'de çok tüketilen şeyler değil bunlar. Anladım. Öbür taraflara geçelim. Tamamdır. Smirnoff var mesela. Vodka. 52.000 guarani. Yani böyle 1 litrelik bir Smirnoff vodka Türkiye'de ne kadar fiyatı bilmiyorum da burada işte 7 dolar. 7 dolar. 6 dolar, 6 dolar, 7 dolar civarı bir şey. 200 lira falan yani. Aynen 200 lira civarı bir şey. Böyle dolar olarak hesaplamak zor oluyor biraz. biliyor Evet, musun? evet. Şampanyalar var. Ne kadar mesela? 102.000 guarani. O da kaç dolar 102.000 yapıyor? 13 dolar falan. Şöyle bir Anna diye bir şampanya. Şampanya. Şimdi size kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben uzun süredir dünya turu yapıyorum. Yakında neredeyse 1 yıl olacak. Ve bu 1 yıllık süre içerisinde birçok hostellerde gönüllü çalışma deneyimim oldu ve aynı zamanda belli dönemler hostellerde ücret ödeyerek de kaldım. Yani bu 2 yılımın çok önemli bir kısmı hostellerde geçti benim. Gerek çalışarak gerek ücret ödeyerek ve gittiğim hostellerde sürekli böyle yabancılarla falan tanışıyorum. Yeri geldiğinde Türklerle de tanışıyorum. Şimdi ben Balkanlarda hostellerde kalırken mesela çok fazla Türk'le karşılaşıyordum. Çünkü oralar zaten Türkiye'ye yakın. Ama 1 yıldan fazladır, 1,5 yıla yakındır. Yani 15-16 aydır Güney Amerika'dayım. Burada hostellerde kaldığım bir hostelde çok uzun da kalıyorum. Çünkü mesela gönüllülük yapıyorum. 1,5, 2 ay, 3 ay, 5 ay kaldığım hosteller oldu benim gönüllülük yaparken ve gelen giden insanları gözlemleme şansım da çok oluyor. Mesela Buenos Aires'te ben 2 ay gönüllülük yaptım. Hatırlıyorum bir gecede 5 tane 6 tane Fransızın, 5 tane 6 tane Almanın, 5-6 tane Amerikalı'nın bir arada olduğu zamanlar hatırlıyorum. Bakın Asunción'da 1 aydır, dün 1 ayım da oldu, gönüllülük yapıyorum. Aynı gecede 5 tane 6 tane, bakın böyle çok da turistik olmayan bir yerde bile aynı gecede en az 5-6 tane Fransızın bir araya geldiğine birkaç kez şahit oldum. Ama mesela bu 14-15 aylık Güney Amerika macerasında kaç tane Türk'le tanıştım diye düşünüyorum. Mesela böyle buralarda yaşayan ya da internetten tanışıp haberleşip buluştuğumuz Türkleri saymıyorum. Hostelde denk geldiklerimi sayıyorum.
Yani 5 tane 6 tane Türk'le tanışmışımdır, tanışmamışımdır ki tanıştığım yabancılar da bana mesela genelde şey diyorlar. Ya diyorlar biz hiç Türk gezginlerle karşılaşmıyoruz, neden? Hatta bazıları diyor ki ilk kez seninle tanışıyorum. Türkler geziyor mu böyle falan diyorlar mesela. Ya düşünüyorum bunun sebebi ne? Biz gezmeyi sevmiyor muyuz? Hayır. Mesela bizim gençlerimiz aslında gezmeyi çok istiyorlar. Ben görüyorum, mesajları da okuyorum mesela. Ama niye gezemiyoruz? Ekonomik sebeplerden dolayı. Hatta bazen mesela denk geliyorum 4-5 tane Avrupalı arkadaş bir araya gelip 1 aylık 2 aylık bir Güney Amerika seyahati planlamışlar ve beraber geziyorlar. Hatta birçoğu diyor ki şimdi Rio'ya gidiyorum uçakla diyor. Rio'da diyor işte bir arkadaşımla buluşacağız, onunla bir hafta gezeceğiz. Onun bir hafta izni var, sonra o diyor geri dönecek tekrar. Ben düşünüyorum bir arkadaşım Türkiye'den beni ziyarete gelip 1-2 hafta beraber gezebilir miyiz? O döner mi sonra? İmkanı yok çünkü uçak biletlerine o kadar para veremez çoğu arkadaşım. Neredeyse hiçbiri. Çok az arkadaşım var bu paraları verebilecek. İşte mesela biz hatırlıyorum üniversite zamanında işte İzmit'in ilçelerine bir işte ne bileyim Kerpe'ye falan bile denize girmeye 3 arkadaş bir araya da gitmekte çok zorlanırdık karşılıklarımızı denk getirmeye. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Dünya ile karşılaştırdığın zaman, gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığın zaman bizim alım gücümüz çok düşük. Ama aslında bunu aşmanın bir yolu var. Nedir? Mesela bir yabancı diliniz ve online olarak yapabileceğiniz bir elinizde bir meslek var ki bunları artık online dersler alarak bile yapabiliyorsunuz. Yani Udemy'den, YouTube'dan çeşitli eğitimler alarak bile online olarak yapabileceğiniz bir meslek edinebilirsiniz kendinize. Yine aynı şekilde Duolingo kullanarak, YouTube'dan dersler izleyerek, kendiniz evde çalışarak bir yabancı dil artık öğrenebiliyorsunuz. Bunun imkanlar bu dönemde çok gelişti. Yani dolayısıyla bir yabancı dil öğrenerek ve bir tane size uzaktan çalışabileceğiniz bir meslek edinerek aslında mesela İngiltere'den, Amerika'dan, Avrupa'dan kendinize bir iş bulup Türkiye'de yaşayarak bu işi yapabilirsiniz. Yani aslında bunu yaptığınız zaman hayat standartlarınız İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa'da yaşayan bir insandan daha yüksek olabilir. Çünkü Türkiye'de daha ucuz alışveriş yapacaksınız ama maaşınızı İngiltere'den, Amerika'dan, Avrupa'dan alacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Ya da Arjantin'e geleceksiniz, Paraguay'a, Uruguay'a geleceksiniz. Herhangi bir diğer Güney Amerika'ya da Asya ülkelerine gideceksiniz. Çok ucuz alışveriş yapacaksınız ama maaşınızı yine dolar, euro üzerinden alacaksınız. Müthiş bir fırsat. Yani internet bize artık, bu gelişen teknoloji bize bu imkanları sunuyor. Düşünsenize pound kazanıyorsunuz ama Asya'da harcıyorsunuz paranızı. Çok güzel bir fırsat. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Biliyorsunuz bu özellikle pandemi süreçlerinden sonra online çalışma imkanları çok arttı ve dijital nomadlık diye bir kavram gelişti. Bu kavram nedir? Dünyanın farklı yerlerinde kısa süreler yaşayarak 1 ay Paraguay'da, işte 2 ay 3 ay Arjantin'de, 1 ay Uruguay'da yaşayarak böyle dünyayı gezerek yaşayabiliyorsunuz ve çalışabiliyorsunuz. Dijital nomadlar için de biliyorsunuz eşimde mesela düzenli bir hayat sürenlerin bir sağlık sigortası falan var mesela. Hastanelerden faydalanabiliyorlar bu şekilde. Emekli olabiliyorlar ama dijital nomadlar nasıl yapacak bunu? Bunun için de Safety Wing diye bir firma var ve bu firma dijital nomadlara bir seyahat ve sağlık sigortası imkanı sunuyor. Bizim de bu firmayla bir işbirliğimiz var ve size bunu tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Safety Wing'i araştırmaya başladığımda, internet sitesine girdiğimde şöyle bir slogan gördüm. Diyor ki Safety Wing internetteki ülkenizdir diyor. Çok güzel bir slogan değil mi? Yani mesela aslında siz bir dünya vatandaşısınız ama Safety Wing de aynı zamanda sizin bir ülkeniz. Neden? Gittiğiniz her yerde, dünyanın her yerinde size seyahat ve sağlık sigortası imkanı sunuyor. Peki size neler sunuyor? Safety Wing bir kere çok esnek bir sigorta türü. Minimum 5 günden başlayarak kaç günlük sigorta istiyorsanız gün bazında ücret ödeyerek bu sigortadan faydalanabiliyorsunuz. Yani bir haftalık bir gezi için 1 aylık sigorta ücreti ödemenize gerek yok. Bir hafta ise bir hafta, 15 günse 15 gün ama minimum 5 gün olmak zorunda. Aynı zamanda bir yetişkin için bir tane çocuk, bir evli çift için 2 tane çocuğu sigorta kapsamında dahil ediyor. Aynı zamanda her 90 gün içerisinde 30 günlük kendi ülkenizdeki seyahatinizi de karşılıyor. Safety Wing'in bir diğer avantajı da çalışanlar da sizin gibi dijital nomad olduğu için, yani Safety Wing firmasının kendi çalışanları da dijital nomad. Dolayısıyla firmayla aranızdaki empati gücü çok yüksek.
size aradığınız zaman size destek sağlayacak kişiler de sizin gibi dijital nomad. Dolayısıyla firmayla aranızdaki empati olanağı çok yüksek. Bunun dışında aynı zamanda Safety çok ekonomik paketler sunuyor size. Yani piyasayı araştırdığınız zaman diğer firmalarla kıyasladığınızda neredeyse fiyatlar 3'te 1 oranına geliyor. Yani çok ekonomik, çok ucuz. Bunun dışında uluslararası böyle bizdeki mesela Şikayetim Var diye bir firma var mesela. Şikayet Var sanırım. Tam adını hatırlayamadım. Orada mesela bir firmanın verdiği hizmeti araştırmak istediğinizde bütün yorumları okuyabiliyorsunuz ve o firma ile ilgili bir fikir edinebiliyorsunuz mesela. Trustpilot diye bir site var ve bu tarz uluslararası firmaların verdiği hizmetlerle ilgili yorumları ve bu firmaların aldığı puanları da oradan görebiliyorsunuz. Oradan bakarak da verdiği hizmeti görebilirsiniz. Kaliteli mi değil mi diye. Böyle Safety Wing'e bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkür ederim. Böylece Safety Wing'den de bahsetmiş olduk. Şimdi market fiyatlarından devam edebiliriz. Evet, ballar var mesela. Burada ballar halis bulis diyemeyeceğim de bunlar ne balı bilmiyorum abi. Burada balın tadı da farklı yani. Bak, Farklı değil mi? 47.000 guayni, 6-7 dolar. Şu var mesela 1 kiloluk bal. 11 dolar. Aynen. 11 dolar. Dulce de leche var mesela. Dulce de leche. Dulce de leche süt reçeli bu arada bu. Ege kıyılarında Burada da genelde. çok yaygın mı Paraguay'da Aşırılar, mesela? bütün Latin Amerika'da yaygın. Mesela Dulce de leche'ler abi 80 cent falan şu küçükler. Arjantin'le Uruguay bunu paylaşamıyor aralarında da. Paraguay'da Değil mi? bu savaşa dahil mi mesela? Paraguay umurunda değil. Abi sıcaktan insanlarda savaşacak şey yok. Hal yok. Ne savaş? Yani. Paraguay şu çekirdek çitleyen bir abi kepsi var ya mesela, Evet. öyle biraz. Aynen. Çıkıp izliyor. Paraguay öyle. Reçeller var mesela 2 dolar civarında. Reçeller var. Bunlar mesela Reçel mesela abi. bunlar kahvaltıda falan dulce de Kahvaltıda leche sürüp yiyorlar değil mi Reçel bayağı? sürüyorlar. Ya burada Bu- Paraguay'da çok yok o olay da Arjantin'de falan var. Evet, şimdi burada mesela kahvaltı olayı böyle biraz daha evden çıkmadan önce hızlıca atıştırıp Evet. işe gitmelik, o midedeki baygınlığı gidermelik bir Doymadım olay ya. bununla ben. Bilmiyorum, böyle mesela ben birkaç yerde denk geldim bunlara reçel, işte dulce de leche falan sürüp Susamlıları falan var. ya. Bunlar mesela kaç paraymış? 10.000 guarani. guarani. Yani 1,5 dolar falan. 1,5 dolar. Şu Abi da şey ama, pirinç. he. Bisküvit, pirinç. şu Bu da mesela 2,5 dolar 2,5 falan. doları falan geliyor. Şöyle reçeller var mesela. Kaç paraymış? 3 dolara yakın bu. 21.000 guarani 3 dolar 2,5 ediyor. 3 dolar arası değişiyor. 20.000 guarani. Birdland reçeli. Bunlar bisküvi, çikolata. Burada çikolata çok pahalı. Hadi ya, kaç para mesela? Yani mesela abi şöyle bir çikolata 3 dolar. Şu fındıklı. Şu var, bu da 2.80 falan. Şunlar pahalı değil mi? Bence pahalı. Evet, çok pahalı. Genel olarak öyle mesela 1.80 bunlar. Hani Bunlar biraz daha fiyatlar küçük. düşmüş. Evet. Daha küçük ama. Evet, daha küçük. Bir de sanırım marka olarak daha ucuz bir marka o. Evet. Şöyle şu gofretler her yerde çok ucuz abi. Bu bizdeki Gofretler, hoş beş bunlar, tarzı şeyler. Bunlar 50 cent falan. Evet. 50 cent civarı. Bisküviler falan var. Oha, Uruguay'da bunlar 1 dolardı ya neredeyse. mi? Evet. Burada 50 cent. Vay be. Bir tık daha ucuz. Evet. Tam 1 dolardı, biliyor musun? Aslında 1 dolar da pahalı yani. Evet. Uruguay zaten çok pahalı bir yer ya genel Yağlar olarak. var. Ee, Zeytinyağı. Burada evet. zeytin meytin yok. Ona rağmen bence Türkiye'den ucuz. Kaç para mesela? şöyle bir Bence. zeytinyağı Mesela şunun 1 fiyatı, litreymiş. hesaplayalım 240 lira. 12-13 dolar galiba. 240 lira yani o da 12 dolar. 12 dolar. Evet. Ama Türkiye'de daha ucuz ya. 360-370 liraya falan geliyor ya. Evet. 12-13 dolar. 12 360 lira. O civar. Evet, Okey, evet. Okey o zaman. Ha öyle mi ya? Aynen. Ama o zaman guarani şu an değerlendi mi? Yo, Şey karşısında, lira karşısında. Çünkü eskiden 3 ile çarpıyorduk. Şimdi o zaman 4 ile mi çarpıyoruz biz bunu? Şu fiyatları. Yo yine 3 ile çarpıyorsun ya. Tamam benim kafam karıştı. Doların. olabilir. Mesela şey var burada, ayçiçek yağı var. Evet. Bunların fiyatları da şu mesela 9 mililitreliği abi 3 dolar. 3 dolar. Yani 90 lira falan. Türkiye'de daha ucuz sanki ya. Bilmiyorum valla, Türkiye'deki fiyatları şu an bilmiyorum. Türkiye'de bir tık daha pahalı dedim ama daha ucuz. Yine 1 dolara böyle makarna sosları sosu. var. Tam 1 Pizza dolar. sosları da var. Aynen tam 1 dolar. Şöyle pizza sosları da var.
Bu da 70-80 cent falan galiba eğer şu fiyatsa. Şöyle yağları burada küçük mesela salça da yok. Hep böyle domates sosu püresi. diyorlar. Evet. 80 cent. Şunlar bir tık daha püre gibi. Hatta içinden neredeyse kabuğu soyulmuş domates gibi bir şey Harbi çıkıyor mi? bunların Bunlar içinden. ama çok Evet. zararlı diyorlar ya. 8000 guarani. 1 dolardan biraz 1.10 dolar falan. Şunlar da 90 cent, 80 cent falan. İşte bizdeki salça niyetine gibi kullanıyorlar bunları. Biraz salçanın sulandırılmış şekli gibi bir şey. Aynı zamanda böyle daha ucuz olanlar da var. Aa bayağı ucuzmuş. 2650 guarani. Ama 140 gram. Şu kaç paraymış? Yani kaç grammış? Bu 530 grammış ya. Yani gramaj olarak da çok düşükmüş o diğeri. Aslında çok da ucuza gelmiyor baktığın zaman. Mayonezler falan var. Abi şalgam yok mu ya? Şunları görünce şalgam geldi aklıma. Kasap reyonu var mı? Kasap reyonuna baksana. Onlar öbür tarafta. En bomba. Herkes et fiyatını merak ediyor şu anda. Mücahit diyor artık etlere Ton gel. balığı var, lazım mı? Aa bakalım. Ton balığı da 2 dolar falan. Oha, şu çok pahalıymış mesela. Kaç dolar? Ha bu 2 dolar, bu ton balığı. Evet. Şu 8 dolar falan. Yok 7 dolar. Üf abi kaç 300 lira falan ya. Evet ama bu bayağı büyük ama. 250 lira. Aa bak ben geçen 8500'e de var. Ben geçen 8500'e de var. bunlardan aldım bir tane. 8000'di var. şeyden. Turşu var. 1.10 1.20 dolar. Aa turşu. 21.000 yani kaç ediyor? 3 dolar. 3 dolar. Şunları bilmiyorum, şu sopa ne? Ne diyorlar bunlara? Bunlar ne? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Aa ben de bilmiyorum. Ama burada öyle Pırasa turşusu gibi. turşu kültürü yok zaten ya. Evet Zeytinler- buralarda pek yok. Zeytinler var, yeşil zeytin. 220 gramı 2 dolar. 60 lira falan yani. 60 lira falan. Şunlar var. Aa bunlar ucuzmuş bak. Ne o? 150 gram 1 dolar, 1,5 1 küsür dolar. dolar hemen hemen 1,5 gibi bir şey. Fena değilmiş ama gramajı da biraz düşük. Düşük aynen. Aa şu şaraplara bakalım mı? Bak burada mesela şarap var. 800.000 guarani. 800.000 guarani kaç dolar ediyor abi? Abi 110 dolar. Üf, 120 dolar. 110 dolara şarap var. 330.000 guarani. Bu kaç dolar ediyor? Şaraplar pahalı. Şaraplar her yerde pahalı. Mesela 69.000, 10 dolar neredeyse yani bunun. yaklaşık bizdeki köpek öldürenler falan burada 5 dolar 6 dolar civarı. Hatta burada sana bir şey göstermek istiyorum. Şaraplar şeyde satılıyor böyle karton kutularla. Hadi ya. Burada yok. Ama şu alan zaten başlı başına bayağı çok güzel bir alan ayırmışlar şaraplara. Su kaç para mesela? Şunlar yarım dolar 1 litre. Yarım dolar aynen. 1 litrelik su. 2 litrelik var o da neredeyse yarım 50 dolar. cent civarı bir şey. Evet. Mesela Fantalar 2 dolar. Evet. Kola da aynı 2 dolar civarı. Sprite 2 dolar. Şurada Sprite'lar var. Evet. Aynen. Kola da 2 dolar. Şöyle 13.000 guarani. Aynen. Başka şu tarafa gidebiliriz. Gidelim. Meyve suları. Burada soda çok. Bak bu soda. Ama suların da sodalıları oluyor genelde. Mesela 2 dolara yakın bir şey Neredeyse 2 dolar o kadarcık şey. şu. Meyve suyu bu Kapi bildiğimiz bizim sadece ismi farklı. Belvaye diye geçiyor burada. Türkiye'de Kapi diyebiliyoruz. 2 dolar. 1 litreliği galiba. 1,5 litreymiş. Ha 1,5 litre. Burada yine bunlar var. 2 litre 2.1 dolar falan. Evet. Watts diye bir marka. Bu yine Kapi'nin şeyli tatlı suları. Yani Ha. portakallı su gibi bir şey. Ha. Aynen. 1,5 dolara yakın. 1,5 dolar. 1.40 dolar falan.
İstersen et reyonuna doğru geçelim. Aynen, et reyonuna geçelim. Herkesin o merak ettiği Aynen. oraya gidelim. Aynen. Şimdi şöyle devam edelim. Şöyle bir araba ve su aldık ki çok dikkat çekmeyelim diye. Çünkü herkes Evet. bize bakıyordu. Burada karpuz var mesela. Karpuzun fiyatı yok ama. Yani bu karpuzlar genelde şöyle bir dilimi 5000-6000 guarani. 5000-6000 guarani. Belki 7 falan da olabilir. Yani böyle bir dirimi yaklaşık 70 cent falan hemen. Evet. Üzümün kilosu 40.000 guarani. Kilosu 40.000 guarani. O da 6 dolar falan 6 neredeyse. Bu arandonu ne oluyor bilmiyorum da. Bu ne meyvesi oluyor Türkiye'de? Bu orman meyvesi olabilir. Ya bunun Sen- kilosu da 20 dolar falan. kilosu Pahalı. 20 dolar. Aynen. Üf, buralarda Mısır- yetişmiyor mu bundan ya? Tropikal iklim meyvesi değil mi o? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Mısır var. Mısırın mesela şöyle soyulmuş hali. Abi 3 dolar falan. 1 kilo tam 3 dolar. Abi sarı biber var burada ya. Ne var? Sarı biber var. Aa bak sarıyla kırmızı yan yana kötü durmuş ya. Uyumamış birbirine. Uyumamış ya. Şey mi Şöyle yapıyor? bir laciverti Abi yok bunun mu? DNA'sıyla mı oynamışlar? Ne bu böyle? Nasıl? Bilmiyorum da değişik. Bunun Evet. kilosu da bak abi 3 tane biber mesela 2 dolar. 3 tane biber 2 dolar ha. Biber bayağı pahalı burada ya. Aynen. Çok pahalı. Domates de pahalı. Kilosu 1,5 dolar falan dolar. genelde. 2 dolar mı? Kilosu 2 dolar. Hmm. Armut mesela abi bak armutun 2,5 dolar. Evet. Elma 3 dolara yakın. 3 yani elma da 2,70 falan. O taraflarda ne var? Nerede? Şu taraflarda daha var mı? Şu yumurtaya bir bakalım. Altılı yumurta 6600 guarani, yani altılı yumurta. Evet. 70-80 cent falan. Sen tarzı bir şey. Bir Peynirler altı. var. Mesela bu eski kaşar mı oluyor? Öyle bir şey. Değil mi? Evet, biraz. Gibi 3 dolar 3 falan. dolar 112 gramı. 5-6 Üf, tane dilim var. üf. Bayağı Pahalı. Hayvancılık Bunlar ülkesinde. domuz et. Hayvancılık ülkesinde bunların daha ucuz olması gerekmez mi ya? Bence bedava olması gerekiyor. Yani ucuz olması gerekiyor. Burada şey var mı? Grigo yoğurt var mı? Var, Yunan doğru ya. yoğurdu. Şu Bilinç daha abiler yiyelim. Şimdi oradalar da. Kaç para mesela ortalama? Yani 50 sent falan, 40 sent Aa, falan. hadi ya. Tabii. Şöyle cam şişelerde satılıyor onlar mı? Onlar 3 dolar. 3 dolar. 3 dolar. Şey peki Ondan 50 yoğurt üretebiliyorsun. Hmm, Fazla. 50 sent olanlar peki hangileri? Plastikte. Hmm. Onlara şimdi bakarız. Plastikte var mı? Ben hiç göremedim Var, ya. Sütler var İyiymiş. burada. 2 Süt dolar. 2 dolar da bunlar özel sütler. Mesela Evet, demir biraz oranı değişik. yüksek. Bu uzun ömürlü raflı. Bu laktozsuz işte. Normal sütler de bunlar. Şurada. 1.20-1.30 dolar hemen hemen. Bakalım mı o griye bak. Aa, burada restoran da var içeride. Kilo bazında mı satıyorlar yemekleri burada? Evet. Aa, iyiymiş. Bakalım mı biraz oraya yemeklere? Tamam. Sıcak hazır yemek diyor. Bak böyle mesela tabağına dolduruyorsun. Galiba her yemeğin kendi fiyatı var. Mesela kilo hesabı. Burada bizdeki şnitzel gibi buna milanesa diyorlar burada. 61.000 guarani diyor. 8 dolar. 8 dolar falan galiba. Şnitzel 1 kilo. Kilosu. Aynen, kilosu 8 dolar. Kilosuna belki 10 dilim falan gelir. Evet, evet. Mesela şunun şöyle tam tavuk, kızarmış pişmiş tavuk, kilosu yazmıyor. 37.900, 38.000 guarani. 38.000 guarani kaç dolar yapıyor? Orada etler falan da var, pişmiş etler. 7 kere 6, 5,5 dolar yapıyor. Bütün Ha. tavuk değil mi? Evet, bütün kızarmış tavuk 5,5 Ucuz dolar. bence. Güzel, iyi bir fiyat. Ya çok pahalı değil. Değil. Orada etler var, pişmiş etler göstermek istersen. Ha, göstereyim, nerede mesela? Aa, bak burada et var mesela. Ne eti bilmiyorum. Bakalım. 88.000 guarani. Yani 13 dolar falan ediyor hemen hemen. 12 dolar, 13 dolar ediyor. Tavuklu olanı 60.900, 61.000 guarani şu. O da kaç para yapıyor? Yine 8 dolar falan yapıyor hemen hemen. Böyle, bunları da göstermiş olduk. Aynen, Griego'yu göstereyim sana. Grigo yoğurt. Yoğurt. Aa,
Nerede ya? Bu tereyağlar gerçi. Tereyağları göstermek ister misin? Gösterelim. Mesela tereyağlar şu mesela ortadaki Tonadita denilen $2.6 falan civarı. Şöyle margarinler var. Mesela şunlar $1,5 falanmış, şu büyükleri. Şunlar küçükleri de $1,5. Niye böyle? Fiyatları yanlış koymuşlar galiba. Mesela şu mesela yoğurt Griego diyor abi. Bunun dibi niye böyle O koyu şey renk? dibinde de bir meyve var. Meyveli yoğurt. Bunun fiyatı $4. $4 ama bu bizim bildiğimiz tuzlu yoğurt değil, tatlı Değil. yoğurt o zaman. Aynen tatlı yoğurt. Tuzlusu da var ama. Ha bak sana bunlardan dedim. Yoğurt Griego bak. He. Mesela Ama şeftalili. bu da meyveli ama şey değil Ha, yani böyle meyveli. bizim bildiğimiz doğal yoğurt değil Doğal yani. yoğurt da vardı ya. Mesela şu tatlısı, ha şu. Mesela bunu suyla karıştırdın mı bundan ayran yapabiliyorsun. Bu Bu şey mi normal ama? tuzlu. Tuzlu. Aha, aynen. Ne Şeysiz, kadar tatsız. mesela bu? Ha, Bunun $1,5. fiyatı $1,5. İyiymiş. $1,5. Ama dolar. ayran gibi mi yoğurt mu ama sulu mu böyle? Aynısı. Sulu. Tam Ha. yoğurt gibi değil. Sulu. Ayran yani bildiğin aslında. Anladım. Ekmek reyonuna gidelim. Gidelim. Ekmekler de bir değişik burada ya. Bizdeki ekmekler. Gerçi bizdeki ekmekler gibileri de var biraz. Tam aynısı olmasa da. O değil de o kadar video çektik kimse bir şey demedi ya. Aa, enteresan biliyor musun? Aynen. Yani ben de daha önce çekmiştim. Bana Evet. adım attım. Ben de şu ana kadar hep sorun yaşıyordum bütün gittiğim ülkelerde ve marketlerde. Evet. İlk kez bu kadar çok eleman olup bu kadar rahat davranıyorum. Aynen. Baksana $2 mesela şu ama büyük ekmek yani tost ekmek $2. $2. Yine pahalı Çok ya. iyi. 50 lira ekmek düşünsene. Gerçi Evet. tost ekmekleri ne Ya, kadar Türkiye'de? Türkiye'de ekmek ucuz genel olarak. Biz ekmeği çok tüketiyoruz ama Ucuz yurt aynen. dışı ortalamasına göre bu uygun bir fiyat bence. Evet. Bak tatlıları Paraguay. Gerçi bütün Latin Amerika'nın genel ortak tatlıları. Pasta Al- frolla diye bir şey var. Şunlar tam neydi? Guayava mıydı? Neydi galiba? Guayava diye bir meyveyle yapıyorlar. Kilosu 35.000 guarani. 35.000 guarani yani kaç para yapıyor? 5. $5. Evet. Yani 4 nokta bilmem ne dolar. Evet. Alfajor. Alfajor zaten. Üf, alfajor'u ben çok seviyorum ya. Süt reçelli. Evet. O var. Yani kurabiyenin içerisine dulce de leche koyduklarını düşünün. Evet. Öyle bir şey bu. Tam $6 bu. $6. Hemen. Aynen. Churro zaten. Klasik. Evet. Ha, churro şu. Bizdeki şey gibi biraz. Aslında tadı farklı ama şekil olarak bizdeki şeye benziyor. Ne derler? Tulumba tatlısına benziyor. Ama içi dolgulu falan bunun. Ha, evet. İşte zaten Dışında şekere buluyorlar. lezzet olarak farklı ama şekil olarak benziyor biraz. Evet. Şunlardan bak Brezilya'da çok vardı ya. Koşilya mı? Koşinya evet Brezilya. Şu onun fiyatı mı acaba? Ama değil galiba. Şu onun fiyatı mı acaba? Şu çipa arkasındaki şey. Yo bunlar chipaso, bunlar mısır ekmeğinden yapılan şeyler. Ha bu koçinya değil mi o Brezilya? Değilmiş. Ha, farklı bir Chipaso. şey. Yani chipaso Öyle mi? şey demek. So Guarani dilinde et demek. Anladım. Başka nereye gidelim? Peynir reyonu var. Ha, oraya da bir bakalım. Zaten aşağı yukarı her şeyi gösterdik gibi. Burada da kaşar peynirler falan var işte. Şunun kilosu 45.000 guarani mesela. Yani $6,5 $6 falan. civarı. Krem peynirler $3. $3 evet. Şurada da aynen $3 var mesela. Yine $3 bunlarda. Şöyle peynir tabakları meşhurdur burada işte asadonun yanında hep bunu veriyorlar işte. Çok iyiymiş. Üf çok güzel bu ya. 79.000 guarani mi? Yani Evet, 70. $11 falan. $11 falan şöyle. Ama güzel bir tabak değer yani. Domuz mesela. Evet. Ama çok güzel tabak ya. Evet, Değer yani. tabak güzel. Yine peynirler. Şuna baksana abi badem var ya $10 bile değil şu $9. Sucukla dolu etrafı. Sosis salam var. Şu ne abi? Bu sosis mi?
1,5 dolar bile değil. 1,20 dolar Evet. falan. Güzelmiş. Şöyle bir salam mesela kaç para? 1 kilo 25.000 guarani, yani 3,5 dolar. Şimdi şöyle marketin diğer kısmına döndük. Böyle şeyler var burada. Pirinçler var burada. 1 dolar şöyle. 1 dolar. 1 kilo değil mi bu? Un da Gayet 1 uygun. dolar, bir Un da kilosu. 1 dolar. Aynen. Ne Gayet alırsan 1 güzelmiş. dolar. Ne alırsan 1 dolar aynen. Şurada biraz daha ucuzları da var, böyle 70 sente falan. Güzelmiş. Abi ben köfte yapmayı deneyeceğim hayatımda ilk kez. Gerçekten mi? Vallahi düşünüyorum bu aralar. Kıyma. Daha önce hayatımda hiç yapmadım. Var mı? Vallahi yapmadım. Hayatımda ilk kez geçen şeyde Navidad'da burada biber dolması yaptım, biliyor musun? Biber dolması. Evet, Biber bayağı da nereden sevdiler. buldun? Abi şu yeşil biberler var ya burada, demin o sarı He. çakma biber vardı ya, onun Kıymayla doldurdun. yeşillerinden aldım. İçine pilav yaptım kıymalı. İşte birkaç bir şey daha kattım, hatırlamıyorum şimdi, videodan izleyerek. Sonra onları koydum. Bayağı da beğendiler. Wow. Bir tek biraz tuz Ellerine eksik sağlık. olmuş. O da olsun ya. Onu da Ama koysunlar. güzeldi. Harbi İlke mi? göre güzeldi, Sen biliyor musun? burada bir Ben beğendim. restoran açacaksın galiba. İnşallah. Yani musakka yapıyorsun. Ha, musakka yaptık bir ara Aynen, çok. Dolma yapmışsın. Musakka yaptık. İsmail Usta da vardı yanımda. O hostele gelmişti, denk geldi. Ondan yardım istedim. Beraber bir musakka yaptık abi. Hosteldekiler bayıldılar ya. Vallahi. Dediler ki niye restoran Alet açmıyorsun? bilmek lazım. Evet evet. Burada da Paraguay'ın, Arjantin'in işte meşhur cerbaları var. Evet. Bu çay gibi kaynatılıp, yani demlenip içilen bir şey. Buna cocido diyorlar. Hadi ya, böyle normal mate gibi değil mi yani? Mate gibi değil, bardakla falan Aa, içiyorsun farklı yani. bunu. Ama burada gördüklerinin %90'ı soğuk suyla içilenler işte bunlar. Hepsi o sıcak değil, soğuk suyla. O zaman terere oluyor. Anladım. Onu anlatmışsındır daha önce. Evet evet, anlattım. Sıcak su koyarsan da mate olur. TRR'nin yerbasıyla matenin yerbası aynı aslında, değil mi? Bence aynı. ama- Ben çok bilgili değilim ama Ama bazı mesela ben matenin hiç böyle aromalısına denk gelmedim Uruguay ve şeyde var, Arjantin'de. bu TRR'de TRR'lerde biraz böyle mesela mentollü falan var. Limonlu var evet. tererenin bardağı da bu. Aa, bir de- Matenin bardağı birazdan şişko olur. He, anladım. Aslında yani ben normal mate almak istemedikleri için bunu kullandıklarını düşünüyordum ama aslında terere şeyi bu yani. Evet. O terere Ha. bardağı. Vay be. Evet. Bu şekilde. Her gün yeni bilgi. Şu termoslar kaç paradır acaba? Aslında benim aklımdan geçiyor, biliyor musun? 200-300 vardır. Aslında termosa da gerek yok, biliyor musun? Şunlardan ben bir tane alsam, bir de şey alsam, bombilya alsam, normal bir sürahiye buzlu su doldurarak da bu lezzeti tadabilirim. Öyle yapıyorlar zaten. Sürahiye Evet. soğuk su buz Biz atıyorlar. hostelde 5.000 guaraniye kiralıyoruz ve öyle yapıyoruz. Evet. Malzemesini de veriyor musunuz? Veriyoruz, her şeyini veriyoruz. Oo. 5.000 guarani. Wow. Denedin mi? Çok, yani ben kendim almadım da arkadaşım içiyor sürekli. Ben de Çok otlanıyorum güzel. ondan. Ben de seviyorum da böyle yanımda dolaştırmaya üşeniyorum. Ben de aynısı ya. Mate ile guaraniye hiç para vermeden çok fazla deneyimledim Güney Amerika'da. Arkadaşlar sağ olsun. Biraz otlandım yani ama Türkiye'ye gelsinler, ben de onlara çay ikram ederim abi. Yapacak bir şey yok. Çıkalım mı? Çıkalım yavaştan aynen. Tamam. Bak burada 85.000 guaraniye termos varmış. Burada bekliyorum. Tamam. 85.000 guaraniye termos varmış. 85.000 guarani de 12-13 dolar ediyor. Termos hem pahalı geliyor bana şu anda, hem de o kadar büyük bir termos taşıyamam ben, üşenirim. Şimdi şöyle damacana su aldık, onu ödeyeceğiz. Şimdi biz bir saattir marketi geziyoruz. Bir tane damacana su alıp çıktık, onda ayıp olmasın diye. İşte böyle arabaya doğru gidiyoruz. Böylece market fiyatları videosunu da çekmiş olduk. Böyle şimdi arabaya bineceğiz. Sonra ben hostele geçeceğim. Onur da yavaştan eve geçer. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şu suyun fiyatı da abi. Kaç para damacana su? 2 dolar. 2 dolar mı? 2 dolar, 20 Oha, çok ucuzmuş. Ucuz mu? Çok ucuz bence. Şu 2 dolar yani. 60 lira ediyor ama Türkiye'de de herhalde öyledir ya. Türkiye'de de 50-60 lira. Harbi mi? Ben öyle biliyorum Ha. en son. Çok büyük bir şey ya, bana çok pahalı bir şeymiş gibi geldi. Aynen. Bir öyle bir fikir oluştu kafamda nedense. Öyle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Onur'un da daha önce de söylediğim gibi YouTube kanalı var. Böyle Paraguay ile ilgili içerikler üretiyor. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ciao, ciao. Ciao ciao.